Evet dostlar, yine Balçova Koçtaş'tayız. En son biliyorsunuz bu 17'lik derin soketleri bulup almıştık. Şimdi de sırada bu uzun cırcır anahtarı almak var. Lokma setini. Şimdi de onu alalım. Daha sonra da vırdık işimize bakalım. Evet dostlar, işte sonunda uzun cırcır kolumuzu da aldık. Teleskopik 1/2. Bundan artık her türlü şeyi açarız gibime geliyor. Şimdi artık yarın çalışacağız büyük ihtimalle. Bugün gene birkaç tane ziyaret var yapmamız gereken. Artık aracın başında görüşmek dileğiyle dostlar. Azmettik ve başardık. Hoşçakalın. Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. İzmir'de yaklaşık 40 derece güneşin altında sıcakta çalışmalarımız devam ediyor. Şu an uzun zamandır hazırlandığım bir proje vardı biliyorsunuz. Yollara düşmüştüm. Z-rotların değişimini gerçekleştireceğiz dostlar. Sıcak soğuk demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yüzden sizden kanalıma destek rica ediyorum. Videoları beğenir, like atar ve paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten özveriyle çalışıyorum. Gerçekten mücadele ediyorum bu kanal için ve gerçekten de zevk alarak yapıyorum bu işleri arkadaşlar. Şu anda malzemelerimizin hepsi hazır. Bu malzemeleri size yakın plandan göstermek için şimdi kameramızı yaklaştıralım. Neler var neler yok hep birlikte bakalım. Evet dostlar, işte kullanacağımız malzemeler bunlar. Öncelikle Z-rotlarımız burada. Bunları Amerika'dan almıştık. Sevgili Fatih'le beraber. O kendine bir takım alıyordu. Ben de Amerika'dan aldım. Bunlar şu şekilde göstereyim. Mohawk marka. NASCAR için üretilmiş parçalar bunlar. NASCAR yarışları için hazırlanan arabalar için üretilmiş parçalar. General Motor başta olmak üzere Honda'nın modelleri ve diğer Japon performans modellerine hizmet veriyor. Kaliteli parçalardır. Normal standart bulabileceğiniz Çin parçalarından değildirler. Şu şekilde göstereyim. Gerçekten oldukça güzel parçalar. İçinde gres yağı hazır durumdadır. Ekstradan gres yağı kullanmanıza gerek yok. Bir adet daha var. Bir sağa bir sola kullanmak üzere. Şu arka viraj demir lastiklerimiz. Bunlar sağlam durumda olduğu için değiştirmeyeceğim ama size göstermek için getirdim. Şunlar da elimde mevcut. Herhangi bir problemde bunları takabiliriz. Poliüretandan yapılmıştır. Bunları da Z-rotlarla beraber almıştık. Aldığınız parça her zaman yanınızda kalıyor dostlar. Şunlara gelince size Gress'ten bahsetmiştim. McAllister'dan 100 mililitrelik Gress pompası. Bunun içine özel sıvı Gress'ten istediğiniz şekilde koyabilirsiniz. 100 mililitre alır. Bir diğer ürünümüzde şöyle Gress kartuşları vardır. Bunların içine de hazır silikon tabancalarının şeklindeki gibi Gress tüpleri vardır. Bundan koyduğunuz zaman ucundaki hortum bağlantısıyla istediğiniz ince noktalara Gress kullanabilirsiniz, uygulayabilirsiniz. Bazı Z-rotlarda Gress uygulaması yapmanız gerekiyor dostlar. Ama bizimkilerde hazır şu anda ama ben bunları size göstermek istedim. İşte şunlar peşine düştüğümüz meşhur 17'lik uzun soketimiz. Sonunda bunu buldum. Gerçekten çok uğraştırdı. Her zaman gittiğim Zafer Cıvana'dan bunu temin ettim. Ona gitmişken hazır 13'ünü ve 10'unu da aldım arkadaşlar. Bunlar da lazım olacak. Bir adet 1/2'den 3.8'e çevirme aparatımız var. Bu da bize lazım olacak. Meşhur yağlayıcı VD40'ımız olmazsa olmaz. Ve en önemli aparatlarımızdan biri Ricoh'un teleskopik 1/40 1/2 uzatmalı cırcırı. Bu da bize lazım dostlar çünkü kol ne kadar uzun olursa uygulayacağınız tork gücü o kadar fazla olur. Şimdi bu malzemeleri tanıtmışken size uygulamamıza geçelim. Bakalım nasıl bir uygulama olacak, kolay mı olacak, zor mu olacak hep birlikte görelim. Evet dostlar, işte çalışma alanımız burası. Şimdi şu noktalara biraz VD40 sıkalım. Bize faydası olur umarım. Şimdi aşağıdan bunu gevşetmeye çalışalım.
Maalesef dostlar, ne tork anahtarının yeteri kadar çalışacak alanı var, ne de başlığı sığıyor. Çünkü tam arkasında benzin hortumu var. Bu durumda klasik gene İngiliz anahtarına kalıyoruz. İyi bildiğiniz yıldız anahtara kalıyoruz. Ona da boyu kısa geliyor, güç yetmiyor. Gene ondan uğraşacağız bakalım. Maalesef dostlar, bu videoya hiçbir şey işlemiyor. Bunu ben Dremel'le keseceğim. Başka çaresi yok bu işin. Evet dostlar, bu iş artık bu somunla benim aramda bir savaş haline geldi. Kesinlikle hiçbir şekilde çıkmıyor. Ben de şimdi ona gününü göstereceğim ve onu keseceğim. Başka çaresi bırakmadı artık bana. Dremel'le, şu gördüğünüz meşhur emektar Dremel'imle onu keseceğim şimdi. Bir çentik açsam yeterli, zaten gücünü yitirir. Böyle bir şey görmedim gerçekten. Bunun gibi bir şeyle 2.3 Pirelli'min travers demirinde karşılaşmıştım. O da beni çok uğraştırmıştı ama sonunda çıkarmayı başarmıştım, ama bu acayip bir şey. Kaynamış artık oraya. Şimdi onu keseceğim. Evet dostlar, somunumuzu görmüş olduğunuz gibi paramparça ettim. Dremelimiz yardımıyla patlattım. Öyle bir kaynamış ki yerine, gerçekten artık acayip bir hale gelmiş. Metalin bir parçası olmuş adeta. Şimdi bu artık dönebiliyor. Pensemle bunu çevirebiliyorum. Fakat bunu çevirdikçe içerideki cıvata da dönüyor. Bu cıvatayı dönmesini engellemek için ortası deliktir bunun. Buraya alyan anahtarınızla uygun boyuttakini tutup sabitleyerek vidayı öyle çevirmeniz lazım. Şimdi ben bu işlemi yapayım. Hep beraber görelim. Şimdi dostlar, uygun alyan ebatını bulup, evet, sanırım bu. Daha sonra da pensemiz yardımıyla, çünkü artık bunu herhangi bir şey tutamaz. Pense harici.
Evet sevgili dostlarım, az önce aşağıdaki lanet olası civatayı sökmeyi başardım. Bakın yerinden çıkmış durumda. Şimdi de şu yukarıdaki 14'lüğü söküyorum. O nispeten daha kolay çıktı. Uzun cırcır kolu sayesinde onu daha rahat bir şekilde söküyorum. Ama bu alttaki gerçekten bir zulümdü. Berbat bir şeydi. Şu ana kadar yıllardır bu işlerle uğraşıyorum ama hayatımda uğraştığım en zorlu vidalardan biriydi. Resmen vidayı paramparça ettim. Onun parçalarını bulursam size göstereceğim. Şu aşağıdaki platformun altında kaldı benim. Şarj bitince mecburen yukarı çıkıp tekrardan hafızayı boşaltıp cihazı şarj etmek durumunda kaldım. Ortamı da görüyorsunuz, gerçekten her taraf berbat oldu. Bütün aletlerin içine toz girdi. Şimdi bir de bunların temizlenmesi var. Bu çalıştığım alan gerçekten çok pis. Ama bu konuda yapabileceğim şu an için bir şey yok. Asfalt da atılmıyor. İki apartman birleşip bir asfalt olayını gerçekleştiremedi. Mecbur buralarda bu şekilde Hintliler gibi çalışmaya devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet, şimdi şu üstteki vidayı da sökelim. Ondan sonra tekrar işimize bakalım. Bu oldukça uzun bir vida dostlar. Komple boydan boya şu akson kolunu kat ediyor. İşte bu. Bu nispeten daha kolay çıktı. Bunu bir temizleyelim. Daha sonra yeniden kullanacağız çünkü. İşte sonunda başardık dostlar. Bitik zerotumuz. Gerçekten çok uğraştırdı. En çok yorulduğum işlerden biri oldu bu. Yaklaşık saat 12'den beri burada uğraşıyorum. Şu anda saat 5.30-6'ya geliyor. Yaptığımız 2 tane vida söktük. Bakın dostlar, neden ses geliyor göstereyim size. Artık lastik, conta vesaire, bakın görüyor musunuz, hiçbir şey kalmamış. Komple gitmiş. İçindeki gres de akmış. Artık işe yaramaz durumda. Ama güzel malzeme gerçekten. OEM bir ürün, güzel malzeme. Kaliteli bir ürün. Hepinize selamlar dostlar. Uzun bir çalışma gününün sonuna geldik. Şu an İzmir'de hava kararıyor. Akşam saat 8 oldu. Öğlen saat 12'den beri bir Z-Rod'la uğraşıyorum. Bir tane vida gerçekten somun beni çok uğraştırdı dostlar. Yerine resmen kaynamış. Hiçbir şekilde ne uzun tor kanatları, ne kısa cırcır, ne VD40 hiçbir şey işe yaramadı.
ısı bile uyguladım. Kesinlikle işe yaramadı. Yerine kaynamış. Tek çare kesmekti. Elimde sadece Dremel olduğu için Dremel'le kestim. O da biraz vakit aldı. Ama sonuçta ondan kurtuldum ve görmüş olduğunuz şu Z-Rot'u çıkarmayı başardım. Gördüğüm kadarıyla bu orijinal parça. Aracımızın orijinal parçası, yani 27 yıllık bir parça. 27 yıl bir Z-Rot için oldukça, hiç değişmediyse bilemiyorum, oldukça güzel bir zaman. Ki değiştiğini de sanmıyorum. Orijinal Z-Rot'la bizim bu Moog arasındaki farkları size göstermek istiyorum. Eğer vakit kalırsa, kalacak gibi, bunu da takmak istiyorum çünkü yerine. Aslında paketi de açalım. Bir paket açılışı yapmış olalım. Birebir aynı ama şu şekilde yapılmış. Görüyorsunuz, birebir aynı ürün. Şu ortası, bunlar ikili demir kaynatmışlar. Bu tek bir boru halinde gidiyor. Biraz daha ince. Her ne kadar NASCAR için tasarlanmış bir ürün olsa da tabii biraz daha hafif bir malzeme. Ama contası olsun, lastiği olsun, baktığım zaman gerçekten Moog biraz daha kaliteli duruyor dostlar. Şu contanın yapısı o yönden biraz daha iyi duruyor. Fakat OEM de hiç yaban attığı şekilde değil, son derece kaliteli. Bunlar gerçekten OEM malzemeler, çok kaliteli Z-Rot'lar. Şu anda bunu takacağım. Her iki tarafında da contası var. Oldukça sağlam gözüküyor. Koruma kapağı da takmışlar. Şu şekilde. Civatasının üzerine. Yine Alyan sistem var. Şimdi bunu ben yerine takayım. Burada da takmak için gerekli ekipmanlarımızı sıraladım. Çünkü ortalım çok toz oldu. En çok beni zorlayan şeylerden biri de şu çalışma ortamı. Gerçekten berbat durumda. Bu yer toz, toprak, bir de üzerine güneş, sıcak. İnsanı mahvediyor. Yaklaşık 1-2 saat takımları temizlemekle geçirdim. Hepsini temizleyip bagaja kaldırdım. Çünkü o iş gerçekten zahmetli bir iş. Şimdi biraz zaman kaldı günün batımına. Z-Rot'u yerine takmayı deneyeyim. İnşallah bir aksilik olmaz, takarız. Daha sonra aracımızı çalıştırıp yerine çekelim. Test sürüşünü de yarın birlikte yapalım. Görüşmek dileğiyle. Evet dostlar, ilk iş olarak Z-Rot'umuzu yerine oturtma çalışmalarıyla işe başlayalım. Bunun için aracın üzerinden söktüğümüz uzun cıvatamıza da ihtiyacımız olacak. Evet dostlar, zaten bu Z-Rot kolu da kolayca takılsaydı buna da şaşıracaktım. Şimdi bir sıkıntı var. Üst tarafı taktık ama alt taraf çok gergin olduğu için kol, bunu delikle birleştirmek, şu noktayı delikle birleştirmek son derece güç. Bunu aşağı çekiyorsunuz. Bu yukarıda bundan tam olarak öpüşmüyor. Bunu yapmak için hemen biz de basit bir yöntem yapalım. Her zaman amatör bir tamirci olduğumdan bahsediyorum zaten. Ben amatör biriyim, profesyonel değilim. Bakın şurada gövdeyle birleştiren delikler var, bu gergi demirimizi. Buradan biraz gevşetip bu kolu rahat hareket eder hale getirip
Daha sonra bunları sıktık mı olay biter gibime geliyor. Şimdi bir deneyelim bakalım. Umarım başarılı oluruz. Evet dostlar. Dediğim gibi oldu. Başardık. Şurada görmüş olduğunuz 2 tane civatayı gevşettikten sonra gergi kolumuz biraz daha bize hareket kabiliyeti sağladı ve Z rotumuzu yerine oturtmayı başardım. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi civatasını sıkıp Z rotumuzu yerine oturtacağım. Evet dostlar, hepinize günaydınlar. Dün akşam vakit yetmediği için bugün çalışma günümüzün ikinci günde birlikteyiz. Vidamızın bir tek sıkma işlemi kaldı. Onu da bugün gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi bir tane alyanı seyir içindeki yuvaya sokuyorsunuz. Daha sonra da 2 ağızlı anahtarla sıkıyorsunuz bunu. Tabi biraz zor sıkılıyor. Haberiniz olsun. Alan dar olduğundan ve vidanın vidalarının sert olduğundan biraz zor sıkılıyor. Ama bir miktar bilgi işinizi görecektir. Aynı zamanda alyanı tutup bir yandan da anahtarı çevirmek biraz zorlayıcı. Ki bir şekilde de baş parmağınızı da Z-rotu tutmanız lazım ki geriye gitmesin. Evet dostlar, Z-rot monta işlemimiz tamam. Şimdi bir size aşağıya göstereyim. Ne var ne yok komple bir göstereyim. Nasıl oldu, nasıl yaptık. Detaylarıyla. Daha sonra da arabamızı Grigo'dan indirip bir test sürüşü yapalım. Hazır pazar sabahı ortalık sakinken bir deneme sürüşü yapalım. Evet dostlar, şimdi sizlere yaptığım çalışmayı detaylı olarak özetleyeyim. İşte yeni Z-rotumuz. Sonunda yerine takmayı başardım. Tabii ki ilk kez yaptığım için bu işlemi bir acemilik oldu. Bundan sonraki Z-rot değişimlerinde daha tecrübeli olacağımda inanıyorum. Çünkü o 2 tane vidanın çıkması gerçekten beni çok zorladı. Teorik olarak bildiğim bir şeyi pratiğe döktüm sadece. Ama bundan sonra daha tecrübe kazandım. Özellikle Z-rotun içindeki göbeğin döner şekilde olması unutulmaması gereken bir tüyo. Çünkü birçok kişi Z-rotu sökmek ya da takmak için anahtarla durmadan çeviriyor ama anahtarla çevirirken içteki oynar mekanizma göbek de dönüyor. Şimdi alt kısımdan size bunu daha detaylı olarak göstereyim. Evet sevgili dostlar, şimdi Z-rotu buradan görüyoruz. Sizlere bahsettiğim işte şu yenilenmiş vidamız, somunumuz. Ben her şeye vida diyorum artık, kusura bakmayın. Bir tane de 14'lük şu yukarıda var, 14 milimlik. Bu da 17 milimlik. Şu uzun bir civata, uzun bir civata. Şu da bir tane somun. Şimdi dostlar, şu görmüş olduğunuz civatanın, somunun içinde, civatanın içinde burada bir tane alyan anahtar girecek şekilde, altılık alyan anahtar girecek şekilde bir yuva var.
Eğer siz o yuvayı alyan anahtarla tutup bir elinizle bunu tuttuğunuz zaman sürekli olarak göbek dönüyor. Siz de bunu boşuna sıkmış oluyorsunuz. Yani burada yapmanız gereken dostlar, size tekrar göstereyim net olarak akıllarda kalması için. Şu 6 milimlik alyan anahtarını bu göbeğe sabitleyeceksiniz şu şekilde. Bir yandan da onu elinizde tutacaksınız. Daha sonra yapmanız gereken de 17'lik 2 ağızlı anahtarınızla bunu çevireceksiniz. Bir elinizle onu tutup bir elinizle bunu çevireceksiniz. Bir elinizle de zerotu bastıracaksınız. Biraz zorlu bir işlem ama olmayacak bir işlem değil. Uğraştırıyor ama oluyor. Aynı anda bunu da tutmanız gerekiyor. Tekerle yaptığım için şu anda uygulamayı bu şekilde gösteriyorum kamerayı tuttuğum için. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Birincisi, viraj demirinizi komple yerinden söküp dışarıda yapabilirsiniz. Böyle bir uygulama görmüştüm. Ama ben çok uğraştırmalı gördüğüm için sağlıklı görmedim. İkincisi de viraj demirinde şurada gövdeye sabitleyen vidalar var. Aynı şekilde viraj demirimizin lastiklerinden de gevşetebilirsiniz. Viraj demirini biraz aşağı almanız gerekiyor zeyrotun tam oturması için. Daha sonra viraj demirinizi yerine sabitlersiniz. Üstteki vidada çok problem çıkmıyor arkadaşlar, üstteki cıvatamızda. 14'lükte onu uzun tork anahtarıyla rahatça sökebiliyorsunuz. Çok fazla sıkıntı çıkarmıyor. Aynı şekilde takılması da çok fazla sorun çıkarmadı ama asıl mesele bu. Birçok araçta da bu sorun çıkarmış. Paslanma vesairenin de etkisiyle. Ben bol BD40 sıkarak bunu biraz koruma altına aldım. Umarım uzun yıllar bize hizmet eder. Çünkü zeyrotları da artık bu arabaların bulunmuyor. Bulunanlar da Çin malı, bu kalitede bulunmuyor. Bu şekilde Amerikan malını bulmanız çok zor. Yurt dışından getirmek gerekiyor maalesef. Evet, şimdi arabayı Kriko'dan indirelim. Tekerleğimizi monte edelim. Daha sonra bir test sürüşü yapalım. Görüşmek üzere sevgili dostlar. Evet sevgili dostlarım. Zeyrot montajımızı bitirdik. Şimdi sırada test sürüşümüz var. Hep birlikte bu test sürüşünü gerçekleştirelim. Ben de şu an çok heyecanlıyım. Eski Zeyrot olsa şu an tangur tungur şangur şungur gidiyorduk. Evet, gram ses gelmiyor dostlar. Yine geçen gün test istikameti yaptığımız yoldan gidelim. Test sürüşümüzü orada yapmıştık çünkü. Bozuk bir yol. Bir deneyelim bakalım. Yokuş falan var. Test yapalım bakalım nasıl olacak. Şu anda kırmızı ışıkta beklemekteyiz. Evet, gidiyoruz. Herhangi bir problem şu ana kadar gözükmüyor dostlar. Muhteşem. Buralarda biliyorsunuz tangur tungur şangır şıngır gidiyorduk geçtiğimiz gün. Evet, kamerası moduna geçtim. Yol çünkü sarsıntılı, kamera düşebilir.
Gördüğünüz gibi yokuşu gayet güzel çıktık. Evet. Artık o tangırtıdan, şangırtıdan kurtulduk dostlar. En son bu yolda biliyorsunuz büyük patırtı kütürtüyle gidiyorduk. Harika. Evet, harika olmuş dostlar. Artık o gürültüden kurtulduk. Yine uzun bir macera oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana verdiğiniz desteklerden dolayı. Dediğim gibi sıcakta soğukta bu kanal için çok emek veriyorum. Sizler de bana videoları beğenerek, paylaşarak ve kanala abone olarak destek olursanız çok memnun olurum. Arkadaşlarınıza, arabayla ilgili, otomobille ilgili kişilere bahsederseniz çok mutlu olurum. Test sürüşümüz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Bugün bir o Zeyerot'un olduğu bölgeye iş çamurluğu temizleyip yalıtım yapmayı düşünüyorum ama bilemiyorum, hava da çok sıcak. Başka işler de araya girebilir. Duruma göre değerlendirme yapacağız. Şimdi otoparkımıza gelelim. Etrafı toparlayalım ve yukarı çıkalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum dostlar. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu kalın.